Merhabalar Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün Şakirpaşa ailesinin hikayesini ve diziyi yorumlayacağız. Şakirpaşa ailesinin hikayesinden bahsetmek istiyorum detaylıca ve Osmanlı'nın son dönemine denk geliyor. Modernleşme dönemine, batılaşma dönemi de deniliyor. O dönemine denk gelen bir aile ve inanılmaz skandallar, inanılmaz fazla söylenti. Yani ben inanamadım çünkü önceden nasıl bilmiyorduk, bilenleriniz kesinlikle vardır ama çok fazla bilinen bir hikaye de değil ve bunu öğrendiğimde hikayeyle ilgili bazı skandalları ve söylentileri böyle şey oldum. Oha! Şakirpaşa ailesi Osmanlı'da tazminattan sonra modernleşme döneminde var olmuş bir aile. Bu modernleşme sanatta, bilimde ve birçok şeyde batıya dönük hareketlerin gerçekleştiği dönem olarak algılanıyor. Bu dönemde genelde insanlarda da ve bu ailede de göreceğimiz üzere batılaşma ve geleneksel çatışmasını çokça göreceğiz. Dizide de göreceğiz. Zaten ilk bölümünü izlediyseniz orada da baba ve Cevat Şakir Paşa ve Şakir Paşa arasındaki, yani Cevat Şakir ve babası arasındaki o batılaşma ve geleneksel çatışmayı dizi işleyecek. Ailenin üyelerinden bahsetmek istiyorum. Şakir Paşa ailenin lideri konumunda ve aynı zamanda çok başarılı bir devlet adamı ve bir diplomat. Avrupa'da eğitim almış ve dönemin birçok önemli insanıyla da bağlantıları olan bir karakter. Şakir Paşa gelenekleri temsil ederken torunları ve çocukları ise modernleşmeyi ve batılaşmayı temsil ediyor. Ve dizide de bunu göreceğimizi düşünüyorum tabii ki. İlerleyen bölümlerde daha da net ve sivri bir şekilde. O da biraz da o dönemden bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın o dönemki siyasi altyapısından. O dönem 1900'ler Osmanlı'nın siyasi olarak çok çalkantılı olduğu bir döneme denk geliyor ve 2. Meşrutiyet ve sonrasını anlatacak hikayede, dizide bize. Ve bu kadar çalkantılı dönemde Şakirpaşa ailesi gibi aileler daha da fazla ön plana çıkmış. Çünkü bu ailelerden çok fazla sanatçı çünkü bu ailelerden çok fazla sanatçı çıkıyor. Özellikle sanata yönelim Cumhuriyet'ten itibaren daha da artıyor ve bu yüzden bu aileden de sanat dalı ile ilgili çok önemli isimler çıkıyor. Fahrel Nisa Zeyd modern sanat ustası olarak Avrupa'da çokça tanınan bir sanatçı haline geliyor. Bu ailenin küçük kızlarından büyük olanı. Aliye Berger var. Aliye Berger gravür sanatının öncülerinden biri. Ve orada gördüğünüz o küçük sarışın kız Aliye Berger zaten. Ve ay çok, yani o kitaplarda betimlenen Aliye Berger karakterini o kadar tatlıymış ki. Bayıldım. Zaten önceden de galiba o en iyi çocuk oyuncu ödülünü almıştı diye hatırlıyorum. Çok tatlı olmuş. Çok büyük bir değişiklik var. Çünkü var olanın aksine o zamana kadar Osmanlı'da bu modernleşme dönemiyle birlikte ve bu ailede de göreceğimiz kadınların ne kadar ön plana çıktığını, modernleşmenin öncülerinden olduklarını ve aynı zamanda yaşam tarzlarının olağan dışı olarak algılandığını o dönemi görüyoruz. Ve bu yüzden de bence çok cafcaflı zaten bir hikaye var ortada. Dizide de bunu iyi bir şekilde yansıtacaklarını düşünüyorum. Karakterler çok iyi yazılmıştı. Sadece bir tarihi karakter olarak değil, çok iyi bir drama haline getirildiğini düşünüyorum karakterlerin. Ailedeki skandallardan bahsedelim kısaca. İlk başta Cevat Şakir Paşa'dan başlayalım. Hepimizin de bildiği üzere Halikarnas balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Paşa'nın babasını öldürmek suçundan sürgüne gönderilmesi var. Ve bu sürgünde edebiyatı bambaşka bir noktaya geliyor kendisinin. Babasını öldürmesiyle ilgili birçok söylenti ve kitapta göreceğiniz üzere kendisinin İtalyan olarak getirdiği karısıyla babasının bir ilişkisi olduğunu düşünmesi. Bu halen daha bir
Bazı kitaplarda kesin olarak böyle yazılıyor. Bazı kitaplarda Cevat Şakir Paşa'nın bunları kendi kafasında kurduğu yazıyor. Ama o dönemle ilgili benim düşüncelerimi sorarsanız tamamen bir düşünce. O dönemle ilgili zaten paşalar ve gelinleri arasında bir duygusal olarak ve aynı zamanda fiziksel olarak yakınlaşmaların çok fazla olduğu ve bu tip nedenlerden dolayı aile çatışmalarının çok fazla görüldüğü bir dönem. Bu yüzden zaten dizide de bu yerden işlemişler. Dizide direkt demişler ki Şakir Paşa sap. yani ben özetle. Diğer en büyük konuşulanlar bu aileyle ilgili Fahrelnisa Zeyd'in Fahrelnisa Zeyd'in yaptığı evlilikler çok güçlü insanlarla evlilikler yapıyor ve bu toplumda da böyle bir şey oluyor. Oha. Ya bu niye bu kadar çok evleniyor, bu hepsi de bu kadar güçlü. Ya topluma ne ya? Neyse ikinciye geçelim. Aliye Berger var. Ya ben çok seviyorum. Aliye Berger karakteri çok çılgın bir karakter. Kitaplarda da okuduğunuzda bunu fark ediyorsunuz. Çılgın, kalıplara uymayan, fıkır fıkır bir karakter, kadın karakter ve Aliye Berger ile ilgili en büyük söylentiler demeyeyim, skandal olarak adlandırılanlardan biri de evli bir adamla yaşadığı ilişki. Ve bu ilişkinin sonucunda da toplum tarafından toplum arasında çok büyük çatışmalara sebebiyet veriyor. Fakat bu süreç onun sanatına da çokça etkili olduğunu görüyorsunuz zaten. Ve Süreyya Koral var. Süreyya Koral ise seramik sanatında oldukça iyi bir sanatçı. Hatta seramik sanatının öncüsü haline gelmiş bir sanatçı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de kendisi verem hastalığı sebebiyle zorlu bir süreç geçirirken seramiği bir kaçış yolu olarak görüyor olması ama sonrasında bu sanata kendisini çok daha yoğun bir şekilde vermiş olması. Kısaca bahsettik aileden ve gördüğünüz üzere aileden çıkan çoğu sanatçı hepsi kadın. Ve bu o dönemin ne kadar 2. Meşrutiyet sonrası çöküş ve Cumhuriyet'in de gelmesiyle birlikte kadınların sanatta nasıl yükselebileceğini, neler yapabileceğini çok iyi bir şekilde gördüğümüz bir örnek bu aile aslında. Ve bu yüzden de bu ailenin hikayesinin bir televizyonda, dizide yayınlanıyor olması bence çok değerli. Özellikle burada tabii ki de çok kalıp ve böyle o dönemin aileyi bir arada tutmaya çalışan karakterleri var. Özellikle büyük Aliye, kardeşlerden Aliye ve anne karakter Vahide Perçin'in oynadığı Sare karakteriydi. Annesinin adı sanırım. Bir daha ona bakayım. İsmet karakteri Vahide Perçin'in oynadığı ve aileyi bir arada tutmak isteyen ve burada da çoğu olaya yani normal klasik bir anne karakteri aslında ama o dönemin çatışmasıyla birlikte çünkü inanılmaz iyi sanatçılar çıkan bir aile, bu kadın sanatçılar çıkan bir aile ve bu kadın sanatçılar kendi kendilerine yetişmiyorlar ve bunları yetiştiren annenin rolü kesinlikle çok merak uyandırıcı ve bunu Vahide Perçin oynuyor olması beni daha da heyecanlandırdı. Kendisine bayılıyorum. Çok iyi bir oyuncu zaten. Benim söylememe gerek yok. Ama her karakterini farklı ve çok daha altyapı olarak farklı bir yerden inşa ettiğini düşünüyorum her karakterini. Yani kalıpların dışarısına çıkan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben kendimce. İsmet yani ailenin anne karakteri. Bu arada az önce yanlış söyledim. Büyük abla oradaki Ayşe karakteri bir de çok aslında aileyi bir arada tutmaya çalışan daha sessiz sakin karakterlerden biri şu anlık Ayşe karakteri. Başrol oyuncuları Vahide Perçin, Fırat Danış, Cem Yiğit Üzümoğlu,
Devrim Yakut, Nisu Berfin Aktaş, yabancı Deniz Kapel'in Akdemir ve Yağmur Başkurt. Başlıca karakterleri oynayan oyuncularımız bunlar. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. 1,5 saat yaparak çok riskli olsa da bu adımı atan kanala, yapımcıya, yönetmene, oyuncuların bunda bir etkisi olmamıştır tabii ki, ama bunda etkisi olan herkese Teşekkürler. yani bir izleyici olarak teşekkür ediyorum. Çünkü bir dizi 1,5 saat olunca çok daha o işin içerisinde kalabiliyorsun. Çok daha kaliteli bir şey izleyebiliyorsun. İzlediğin şeylerde bomboş, diyalogsuz sahnelerde ve hiçbir şeyin hissetmediği, sadece diyalog yok da değil, yani hiçbir şey hissetmediğin boş sahneler izlemiyorsun. Ve bu çok güzel. Bunun için bütün bundan sorumlu herkese teşekkür ediyorum bir izleyici olarak. Zamanımı çalmadıkları için. Ve ikinci olarak ve başka bu dizi hakkında şimdi baştan başlamak gerekirse, zaten dizinin sadece 1. bölümü şu anda yayınlandı ve 2. bölümü de yayınlanacak bu pazar günü. Ben daha bunu çekerken 2. bölüm daha yayınlanmadı, izlemedim. Bu videoyu severseniz ve yorumlarda da bunu belirtirseniz beğenilerinizle ve yorumlarınızla, ben de 2. bölümden sonra tekrar dizi yorumlamasına devam edebilirim. Sosyal medyaya baktığımda şu eleştirilmiş. Atmosfer biraz fazla yani Osmanlı gibi değil. Bu arada bu çok doğru bir sanat yönetimi. Bence çok doğru bir sanat yönetimi var. Ben hiç bu yerden bakmıyorum. Çünkü böyle bakmamızın sebebi bence o dönemle ilgili biraz daha az bilgi sahibi olmamızla ilgili. Bir de Osmanlı ile ilgili çok fazla dizi film çekildiği için Osmanlı denince akla gelen atmosferle aslında Osmanlı'nın birçok dönemi var. Bu dönemindeki Osmanlı arasında çok büyük bir fark var. Bizim normalde izlediğimiz, genelde izlediğimiz ve alışık olduğumuz o Osmanlı dönemi dizilerindeki atmosfer çok daha o Osmanlı'nın daha Osmanlı'nın geleneklerinin sürdürüldüğü bir Osmanlı devletini izliyorduk. Ya o sürdürüldüğü ya da en başı, yani asıl o geleneklerin, o kültürün oluştuğu dönemleri izlediğimiz için o dönemki Osmanlı'yla bu dönemki 2. Meşrutiyet sonrası ve Cumhuriyet'e doğru geçen süredeki Osmanlı çok daha farklı. Bu dönemde önceden de söylediğim üzere modernleşme dönemi ve batılaşma dönemi olduğu için kostümler, sanat yönetimi, bunların hepsi zaten sizin dediğiniz gibi o eleştiri olarak söylediğiniz bu çok Avrupa tarzı duruyor diyor olmanızın sebebi zaten gerçekte de oraya yöneldiği için halk ve strateji ve batılaşma dönemi olarak görüldüğü için aslında bunun yansında bir ve bu çok doğru. İlk bölümüyle ilgili tabii ki böyle aşırı fazla şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ilk bölümünde karakterleri tanımamız ve her dizi gibi bir giriş bölümü olduğu için tamamen karakterleri tanıdık. Çatışmaların nereden çıkacağını öğrendik. Karakterlerin ne gibi bir yöne gidebileceğiyle ilgili küçük ipuçları aldık ve en önemlisi Cevat Şakir Paşa ve babası arasındaki çatışmanın aslında temelini dediğim daha daha önemlisi Cevat Şakir Paşa ve babası arasındaki çatışmayı gördük. Ve bunu diğer bölümlerde kesinlikle temelleştireceklerdir. Çünkü ben gerçekten bu yapıma güveniyorum. Bence iyi ve öncü bir yapım olacağını düşünüyorum. Umarım şans verilir ve izleyici tarafından sevilir. Çünkü ben gerçekten kaliteli bir şey izlediğimizi düşünüyorum. Oyunculukların hepsi çok iyi. Ve hepsi, daha da önemlisi, ben şunu düşünüyorum. Oyunculuk, yani oyuncuların hepsi karakterlerine ve o döneme çok uygun seçilmiş. Bu çok önemli. Çünkü genelde tarihi dizilerde bazen oyuncuların ağızlarına artikülasyonlarından sebebiyet mi, karakterlerinden sebebiyet mi ya da oyunculukları yetersiz kaldığı için mi bilmiyorum ama oturmuyor. O dil, o dönemin dili onlara oturmuyor. Ama burada kesinlikle her karaktere o dönemin dili oturmuş. Oyunculukları kesinlikle bence iyi olmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Zaten yani bu oyunculuk bir bütün ya. Hepsi o dönemin
o ağzını, konuşma tarzını, o dönemin atmosferini iyi benimsemiş. Kendi karakterini de zaten iyi benimsediğini görüyorsunuz ama bence 2. 3. bölümde bunu zaten çok daha iyi bir şekilde göreceğimize eminim, karakterlerle ilgili daha fazla şey öğrenmeye başladıkça. Tabii ki de bu bir tarihi bir aile, tarihte olan gerçek bir aile ve bu yüzden dramatize etmeleri gerekiyor karakterleri. Çatışmalar ortaya atmaları gerekiyor. Karakterleri daha cafcaflı, daha fazla, daha çok yönlü yazmaları gerekiyor. Umarım yazar zaten kendisi bir edebiyatçı. Bu yüzden iyi bir şekilde karakterleri zaten çok yönlü hale getireceğine eminim. Ama senaryolaştırma kısmına geldiğimizde en büyük korkularımdan biri bu diziyle ilgili çok fazla drama eklemek için karakterlerin olmayan ve gerçekten söylenti dahi o döneme dair olmayan şeylerin eklenmesi tabii ki de benim en endişe ettiğim şeylerden biri bu diziyle ilgili bu. İkinci olarak bahsetmek istediğim, şimdi daha ilk bölüm oldu tabii ki de ama siyasi ortamıyla ilgili o dönemin, Osmanlı döneminin, yani biz izlerken biraz fazla sanki yani izlerken biraz şunu hissettim ve bu bende dengelenmedi. Yani şunu dengelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Modernleşme dönemini anlattıkları için alışık olmadığımız bir Osmanlı görmemiz gerekiyor. Evet. Ama aynı zamanda o dönemin, Osmanlı döneminin kendi içerisindeki çatışmalarını da bize iyi bir şekilde yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o çatışma, o gelenek ve batılaşma çatışmasının somut hali Şakir Paşa ve Cevat Şakir arasındaki çatışma. Yani ikisi zaten bir paralellik içerisinde. Bunu bize göstermeleri gerekiyor ki o hikayeye, aile içerisindeki o çatışmaya da daha iyi bir şekilde adapte olabilelim. Ve yani bu yüzden ilk bölümde çok fazla bunu göremedik tabii ki de. Çünkü daha karakter bazlıydı. Ama ikinci bölümde görmek istediğim şeylerden biri daha o döneme ait, o dönemin sorunları, o dönemin çatışmaları ve bunun gibi o dönemin havasını bize yansıtacak öğeleri görmek çok istiyorum. Zaten bu iki şey izlerken daha fazla heyecan duymamıza ve hep bir çatışmayı izlemenin verdiği bir coşku var. Burada iki çatışmada birbirinin paraleli olduğu için kesinlikle izleyiciyi kitleyecek bir hikaye, geleneksel ve modernleşme arasındaki çatışma. Çünkü bu asla eskimeyen bir çatışma, asla eskimeyen bir konu. Şu anda 2024'teyiz. Bu 1900'lerde olmuş, 1900'lerin atmosferinden bahsediyorduk ama 2024'e geldiğimizde de aynı çatışmaları aynı şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu asla eskimeyecek bir konu. Eski mi, yeni mi? Ve bu yüzden de kesinlikle bu konunun istediği kadar 1900'leri anlatıyor olsun bu dizi, bu dönemin insanını çok iyi bir şekilde kendisine bağlayabilecek bir hikaye, empati kurabileceğimiz bir hikaye, karakterler yerine kendimizi gerçekten rahat bir şekilde koyabileceğimizi düşündüğüm bir hikaye var. Yani bu işte bir tarih işiymiş gibi değil de aslında bir çatışma hikayesi var. Bu bir çatışma işi. Yani bu şöyle anlatmak istiyorum. Burada tabii ki de dizide de hani dediğim gibi siyasi şeyleri görmek istiyorum demiştim. Bunun sebebi ailedeki çatışmayı da iyi anlayabilmemiz. Çünkü ana konu, ana merkez aile ve o ailenin skandalları, o dönem değil. Bu yüzden oradaki dönemin durumunu, siyasi durumunun çok üstünde durulmadan gene anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Yani odak noktamızı kaybetmeden ama güçlendirerek ana merkezdeki konuyu. Ve burada anlatmak istediğim şey şu ki ana tema burada bir eski yeni çatışması. Ve bu konu üzerinde durduğumuzda aslında hangi dönem olursa olsun insanların bu konuda hep ayrıştığını, hep ikiye bölündüğünü zaten görüyoruz. Ve
dizinin de bu konu üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka konuşmak istediğim şey Şakir Paşa ve gelin karakteri arasındaki o gerilimi son sahnede tek bir hani köpek sahnesiyle bunu ve yüz mimiklerle gözüküyor olması gelin karakterinin o gerilimi iyi yansıttıklarını düşünüyorum ama şöyle de bir düşünce içerisindeyim, gerginlik içerisindeyim. Çünkü bunu iyi bir şekilde anlatmalarını istiyorum. Kadın karakterin ona karşı bir yani bu bir tek taraflı bir şey miydi, iki taraflı bir şey miydi? Bunun gerçekten iyi araştırılmış olması gerekiyor ve ben şunu görmek istemiyorum mesela. Ben gerçekten bu olayla ilgili her şeyi biliyorum gibi bir yerden asla konuşmuyorum. Bilmediğim çok fazla şey var. Mesela ben gerçekten emin olamıyorum bu iki taraflı mıydı, bu tek taraflı mıydı? Sizin düşüncelerinizi ve bilgilerinizi benimle yorumlarda lütfen paylaşın. Çünkü çok araştırma yaptım. Bazı yerlerde tek taraflı diyor, bazı yerlerde iki taraflı diyor. Bazı yerlerde böyle bir şey hiç yoktu, Cevat Şakir uydurdu diyor. Kafasında çok fazla söylenti ve bilgi çöplüğü var yani. Tabii ki de internetten dolayı ama öyle. Ama ben dizide görmek istediğim şeyden bahsetmek istiyorum. Bir izleyici olarak, bir kadın izleyici olarak, genç kadın izleyici olarak. Ben tabii ki de bunu iki taraflı değil de tek taraflı. Şakir Paşa'nın duyduğu ilgi ve aslında orada büyük bir taciz var. İlk bölümde de bunu görüyoruz zaten. Çıplak yüzen bir kadını izliyor. Bu bir tacizdir arkadaşlar. Bu çok ağır bir tacizdir. Ve buna karşı taraftan bir ilginin geliyor olmasını görmek bence hikayenin etkileyiciliğini azaltır. Ve bir dizi olarak düşünüyorum. Gerçeklik ya da gerçek hikaye olarak değil. Tamamen drama, bir dram dizisi, bir dizi evreninde, o dizinin evreninde ben bunu izlemek isterim bir izleyici olarak. Ve aynı zamanda o dönemin bu erkeklerinin, paşalarının birçok aslında spekülasyon var bu paşalar hakkında. Daha öncesinde de videonun başında söylediğim gibi gelinlerine karşı yapılan bir taciz ve istismar olaylarının çok fazla haberlerde yani o dönemin en büyük skandalları bu tarzda oluyormuş diye biliyorum ben. Bu yüzden ben bunu görmek çok isterim. O dönemdeki o kadın karakterlerin, o İsmet anne karakterin ne kadar aileyi bir arada tutmaya çalışsa da böyle bir adama katlanmak zorunda oluyor olması. Bunların hepsi gösterilebilir. Yani illa zaten güçlü kadın görmek istiyorum gibi bir yerden bakmıyorum olaya. Doğru yerden görmek istiyorum. Ama bu gelin ve Şakir Paşa mevzusunda da tek taraflı bir ilişkiyi görmek beni memnun eder açıkçası. Peki ben size şunu sormak istiyorum. Aranızda Şakir Paşa ailesiyle ilgili daha fazla bilgisi olan varsa aşağıdan bana ulaşabilir ve konuşabiliriz. Bu konu hakkında daha fazla bilgisi varsa ve bana önerebileceğiniz herhangi başka bir kaynak varsa aileyle ilgili öğrenebileceğim bilgilerin daha güvenli olabileceği kaynaklar. Bunları da aşağıda yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Benden bu kadar. Şakir Paşa ailesi ve ilk bölüm hakkında bunları söyleyebilirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Diziyi beğendiniz mi? Karakterler gerçekten de düşündüğünüz, hayal ettiğiniz gibi miydi? Oyuncular o döneme, diziye uymuş mu? Bunların hepsini yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Ve ikinci olarak kanalıma abone olursanız. Çok sevdim. Şimdi bana motivasyon. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Daha fazla aboneleri de kanalıma Derin Universe bekliyorum.